Merhaba, konumuz menopoz. Menopoz nedir? Menopoz kadın olmanın evrelerinden birisidir. Çocuk oluruz, ergen oluruz, erişkin yaşta, doğurgan yaşta kadın oluruz. Sonra da menopoz dönemi vardır. Aslında bu aylık yumurtlama döngümüzün bitmesine yakın dönemi perimenopoz dönem, hani menopoz dönemi deniyor. Sonra adet kanamalarımız duruyor. Sonrası postmenopoz oluyor. Ondan sonra da yaşlılığa doğru giriyoruz. Bu dönemde aylık olarak bizim östrojen, progesteron hormonlarımız var. Onların salgılanması var. Bu dönemde bu salgılanmalar azalıyor. Östrojen özellikle düşüyor ve artık yumurta gelişmiyor. Yumurta gelişmeyince de aylık döngü olmuyor. Aylık regl kanamalarımız olmuyor. Artık doğurganlığımız da bitiyor. Yumurtalıklarımız da biz atrofi değiliz, küçülüyor artık işlerini tamamlamış oluyorlar. Doğurgan çağ dönemi işlerini tamamlamış oluyorlar. Normal sağlıklı yaşamın bir parçasıdır menopoz. O nedenle de menopoz sağlıklı, doğal bir şekilde, bir geçiş şekilde yaşanmalıdır. Ama çevremizden birçok kişiden duyuyoruz. Annemiz, teyzemiz, komşumuz, arkadaşımız, herkes çevremizdeki birçok kadının menopozla ilgili şikayetlerini duyuyoruz. En çok gördüğümüz şey ateş basmaları, sıkıntı hisleri, terlemeler. Onunla birlikte daha sinirlilik, gerginlik, kilo alma eğilimi, işte hormonal değişimler, yani başka hastalıkların da ortaya çıkmaya başlaması, işte vajinal kuruluk, cinsel istekte azlık gibi birçok şeyle menopozla bunlar bağdaştırılıyor. Bunların hiçbirinin olmasına gerek yok. Sağlıklı olarak sürdürürsek hayatımızı, hormonal ve genel sağlığımız yerinde olursa menopozal dönemi de sağlıklı bir şekilde atlatırız. Tabii ki bir şeyler değişecek. Artık aylık döngümüz olmayacak. Çocuk sahibi olma olasılığımız ortadan kalkacak ama ne cinsel isteğimizin azalması, ne aşırı vajinal kuruluğumuzun olması, ne kilo almamız bunların hiçbiri beklenen şeyler değil. Olmaması gerekiyor sağlıklı bireyde, sağlıklı bir kadında. Peki ne yapılabilir? Şimdi menopoz dönemiyle birlikte bir sabret geçer, alışırsın, hepimizin başına geldi gibi yaklaşımlar olmakla birlikte bayağı da sıkıntı yaratıyor aslında. Hormon replasmanları önerilmekte. Sentetik hormonlar daha çok kullanılırdı. Şimdi artık doğala eşdeğer hormonlar adı altında da uygulanılıyor. Özellikle hem kemik erimesini engellemek hem daha geçişi rahatlatmak birçok amaçla birlikte yani zihinsel faaliyetler açısından bile o önerilmekte. Ee, şimdi ben ne öneriyorum? Nereden nasıl öneriyorum? Homeopati öneriyorum. Homeopati hormonal düzeyi dengeleyerek hatta menopoza girmeden önce yapılabilirse çok ideal olur. Böyle bir şikayetler başladığında da çok efektif faydalanmanızı sağlayabilir ve doğal olarak faydalanmanızı sağlayabilir. Hatta gerekirse homeopatik östrojen ve progesteron veriliyor. Homeopatik östrojen ve progesteron kullanmayı da tavsiye ederim. En azından sentetik bir ilaç kullanmaktan çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. E, peki böyle bir dönemde olan bir hasta ne yapmalı? Homeopatik olarak nasıl yaklaşılmalı? Bunun içine şeyi de almak istiyorum ben. Erken menopozları da. Bir de normalde 45 yaş altı ülkemiz standartlarında 45 yaş altı erken menopoz olarak kabul ediliyor. Hani ne kadar geç bu sürece girersek aslında sağlığımız için de o kadar da iyi bir şey. Yani 45 yaş bile erken bile kabul edilebilir. Ama neler etken oluyor dersek işte erken menopozda da birçok işte toksinler herhangi bir düzeyde yaşamda başımıza gelenler, daha önceki geçirdiğimiz ameliyatlar, sıkıntılar, kullandığımız hormon ilaçları birçok şey yaşadığımız üzüntüler, sıkıntılar birçok şey etken olabiliyor. Bu etkenlerin tek tek bu etkenlere yönelik çalışma da homeopatik olarak anlamlı.
Başımıza geldikten sonra da çok uzun zaman geçmediyse üzerinden geri dönüşler sağlanabiliyor. Sistemdeki blokajlar tamamlayıcı tıp yöntemleriyle açılabilir. Artı beraberinde tek başına bile yapılabilir. Homeopatik bir yaklaşımla sistem dengeye ve daha sağlıklı düzeye taşındığında düzenli regl kanamaları da geri gelebiliyor. Eğer rahmi alınmadıysa, ya rahmi yumurtalıkları herhangi bir şekilde alınmadıysa bunlarda geri dönüşler sağlanabiliyor. Menopoz dönemindeki doğal yaşı geldi, girdi menopoz dönemine ama sıkıntıları var. Bunlar için de hastanın sıkıntıları, semptomları her homeopatın yaptığı gibi hasta bize ne söylüyor, ne anlatıyor, ne veri veriyor onlara bakıyoruz. Benim deneyimlerim, ben tabii çok yoğun kadınla çalıştığım için homeopatik olarak homeopat meslektaşlarıma kendi deneyimlerimden söyleyebileceğim. Bir genelde her zaman bir aylık döngüde sıkıntı olduğunda da hep önerdiğim şey organ remedisi, düşük potenslerle başlamak, organ remedisi düzeyinde başlamaktan çok faydalandığımı, etkisinin daha fazla olduğunu söyleyebilirim. En basit kendi örneğim yani menopoza girerken bir 3 yıl kadar önce arkadaşım da söyledi hadi bir sepya al, sepyaya uyuyor semptomun diye. Sepya 200C aldım potans olarak. Yani çok etkilemedi ama gerçekten de uyuyordu o anki veriler. Daha sonra sepya 6C kullandım. 2x1. Çok kısa sürede çok büyük rahatlatıcı perimenopozal sıkıntılarımla ilgili çok rahatlatıcı olumlu etkilerini gördüm. Aynı remedi ama işte hani düşük organ remedisi düzeyinde çalışmanın anlamını, etkisini burada açıklamak için anlatıyorum. Düşük dozlarda kullanmak çok faydalı oluyor. Tabii ki erken menopozu da içine koyarsak toksiteler noktasında desteklemek, homeopatik detoks, geçmişinde hormon kullandıysa hormon preparatları, doğum kontrol hapları, işte tüp bebek olabilir, belli şeyler uygulamalar yapıldıysa öyle bir hormon kullanımı varsa homeopatik detoksu da işin içine koymak gerekiyor. Ona göre remedi seçerken dikkat etmek, durum remedisini o andaki organ olarak uterus ve yumurtalıkları destekleyecek remediyi seçmekte fayda var. Miyazmatik olarak çalışmanın da önemi var. Ve bu anlamda aynı zamanda da hem yapısalına yönelik remediler seçilebilir. Artı gerekirse nozotlar da nozot ve sarkot da kullanmak çok etkili oluyor. İşte folikülaynum var, öferoinum var. Özellikle yumurtalıkları falan alınmışlarda bu yaşlarda karşımıza çıkabiliyor. Öferoinum onun için anlamlı. Böyle bu tür folikülaynla ben çok güzel sonuçlar aldım hastalarımda. E, Progesteron, dediğim gibi sentetik hormon yerine homeopatik olarak hormonu kullanmak da progesteron özellikle aynı zamanda ciddi bir totalite remedisi gibi de kullanılabiliyor. Bu tür homeopatik olarak kadınlara destek olmak çok güzel. Genç kızlara anlattık. Genç kızlardaki kullanımını perimenopozel dönemde de bu tür homeopatiden kadınların kullanmalarını özellikle faydalanmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü bizim kaderimiz değil yani ciddi vajinal kuruluk yaşayalım, kilo almaya, menopoza girdim, kilo almaya başladım. Yok. Yani yediğimiz içtiğimize biraz dikkat etmekte fayda var. Çünkü aylık döngümüz biraz değişiyor ama hormon düzeylerimiz, sistemimiz sağlıklı olursa böyle problemler yaşamayız. Ve daha sağlıklı, yaşlılığa doğru daha sağlıklı ilerleriz, sıkıntısız ve sorunsuz olarak.